Yeryüzünün milyonlarca yıllık tarihi boyunca birçok canlı türü dünya üzerinde yaşamıştır. Canlılardan bazıları zaman içerisinde yaşam koşullarına uyum sağlayarak evrimleşmiş ve soyunu sürdürmeyi başarmıştır. Bazıları ise iklim değişiklikleri, yaşam koşulları, yiyecek kıtlığı ve çeşitli felaketlerden dolayı yok olmuş ve tarihin tozlu sayfalarında unutulup gitmiştir. Dünya, var olduğundan beri üzerinde yaşamış olan ve yok olan canlı türü sayısı günümüzde dünya üzerinde yaşayan canlılardan kat ve kat fazladır. Neandertal de bir zamanlar dünyamızda yaşayan ve nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yok olan canlı türlerinden bir tanesidir. Neandertal ilk olarak günümüze yakın denilebilecek bir tarihte 1856 yılında şans eseri keşfedilmiştir. İlk kez keşfedildiğinde ne olduğu tam olarak anlaşılamamış ve tanımlanamamıştır. Bu ilk keşifte Almanya'nın Neander Vadisi'nde çalışan madenciler bir ayıya ait olduğunu düşündükleri fosilleşmiş kemiklere ulaşmışlardı. O bölgede yaşayan yerel bir doğa tarihçisi kemiklerin bir çeşit kemik hastalığı çeken bir Kazak insanına ait olduğunu düşünmüştü. Ne kadar uzman olsa da hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için yanlış bir tahminde bulunması çok doğaldı. İlerleyen zamanda yapılan araştırmalar sonucunda Neandertallerin yok olan bir insan ırkı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bulunan fosilleşmiş kemiklerin ne kadar önemli, anlamlı ve tarihi bir olay olduğu anlaşıldı. 1908 yılında Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında La Carpelle Auguste Saint denilen bölgede bir iskelet bulundu. Bulunan iskelet çok iyi korunmuş Neandertal iskeletiydi ve çok değerli bir buluştu. İskelet sayesinde Neandertal ırkının nasıl bir tür olduğu netleştirilebildi. Neandertal insan ırkının ilk keşfedildiği 1856 yılından günümüze kadar yaklaşık olarak 300 Neandertal fosil, iskelet ve kalıntısı bulundu. Peki bu keşifler ve Neandertal neden çok önemliydi? Neandertal önemliydi çünkü günümüz modern insanından farklı bir insan ırkı bir zamanlar dünya üzerinde yaşamış ve yok olmuştu. O yok olan herhangi bir hayvan ya da bitki türü değildi. Yaklaşık 200 bin ile 28 bin yıl önce yaşadığı düşünülen Neandertallerin günümüz modern insanının oluşmasında önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. Bulunan fosiller doğrultusunda Neandertallerin Avrupa, Orta Asya ve Güneybatı Asya'da yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Neandertal insan ırkının soyu yüz binlerce yıl önce Avrasya'nın batısında başarılı bir şekilde gelişmişti. Buz devrinin büyük bir kısmını atlatmayı başarsa da günümüzden yaklaşık 40 bin yıl önce dondurucu iklim en uç noktasına ulaştı. Değişen iklimle birlikte bölgeye yeni bir insan türü de geldi. Bu türün adı Homo sapiens'ti ve günümüz modern insanının atasıydı. Dünyanın farklı coğrafyalarından göç ederek Neandertallerin yaşadığı bölgelere gelmişti. Modern insanın Avrupa'ya göç etmesinden sonra Neandertal insanının soyu da zaman içerisinde tükendi. Neandertal insanının tükenişiyle ilgili bazı teoriler ortaya atılsa da gerçek sebebin ne olduğu halen büyük bir gizemdir. Neandertal insan ırkının her ne kadar soyu tükenmiş olsa da bir zamanlar modern insanın bölgeye göç etmesinden sonra modern insan ve Neandertallerin çiftleştiğine dair bulgulara rastlanılmıştır. Bu da kesin olarak kanıtlanamasa da günümüz insanlarının bazılarının atalarından gelen Neandertal geni taşıma ihtimali vardır. Neandertallerin özellikleri nelerdi ve günümüz modern insanından farkı neydi diye bakacak olursak, öncelikle tepeden tırnağa güçlü ve kaslı bir yapıya sahipti. Kadınları da erkekleri kadar iri ve güçlüydü. Buzul çağında karlarla kaplı uçsuz bucaksız alanlarda her gün ava çıkar, yeri geldiğinde kilometrelerce yol yürür, en güçlü, en büyük vahşi hayvanlarla göğüs göğüse mücadele ederdi. Modern insanın iskeleti Neandertal insanına göre çok ince, zayıf ve güçsüzdür. Kafatasları iri ve üstten bastırılmış gibi yassıydı. Kafalarının arka kısmında yumruluk vardır.
Bu yumru Neandertallerin simgesi haline gelmiştir ve modern insanda yoktur. Alnı modern insan gibi dik değil, arkaya doğru yassıydı. Göz çukurlarının üzerinde alnın bir ucundan diğerine doğru uzanan oldukça belirgin kaş kemeri vardı. Neandertallerin kafasına arkadan bakıldığında modern insana göre oldukça farklı olduğu göze çarpabilirdi. Göz çukurları iri ve yuvarlaktı. Çiğneme ve ense kasları çok güçlüydü. Kesici dişleri modern insandan daha iriydi ve kökleri uzundu. Erkekleri ortalama 1.60-1.70 boylarında ve 78 kilogram ağırlığındaydı. Dişileri ise ortalama 1.50-1.60 boylarında ve 66 kilogram ağırlığındaydı. Neandertallerin beyinleri modern insan beynine göre daha büyük ve iriydi. Modern insanın beyin hacmi 1350 cm3 iken Neandertal insanının beyni 1500 cm3'tü. Fakat beyin büyüklüğü ve vücut orantıları karşılaştırıldığında Neandertal beyni modern insan beyninden daha küçüktür. Neandertaller hakkında gösterilen görsellerde genellikle çok kıllı oldukları ve maymunlar gibi vücutları kılla kaplı olduğu tasvir edilir. Oysa vücutlarındaki kıl gelişimi, saçlarının biçimi, rengi gibi bilgiler bilinmemektedir. Bununla birlikte yine Neandertallerin göz renginin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Neandertaller günümüz insanından daha az zeki değildi ya da yetenekleri daha kısıtlı, ilkel değildi. Fakat anatomik ve fizyolojik yönden öylesine özelleşmişti ki evrimleşerek modern insana dönüşmelerine imkan yoktu. Bu genetik potansiyele sahip değillerdi. Neandertaller bugünkü insanların atası olamayacak kadar farklı bir anatomiye sahip çok farklı bir türdü. Güçlü, zeki ve yetenekli olmasına karşılık soyunun tükenmesindeki neden belki de çağ koşullarına göre evrimleşememesiydi ve çağa ayak uyduramamasıydı. Günümüzden binlerce yıl önce nedeni bilinmeyen ve anlaşılmayan bir şekilde soyu tükenen bu insan ırkı hala yaşıyor olsaydı neler olabilirdi? Kendilerine özgü kültürleri, dinleri, dilleri, icatları, teknolojileri ve hatta ülkeleri olabilirdi. Yok olan bu insan ırkı sayesinde belki de çok işimize yarayacak farklı teknolojik aletlerimiz olurdu. En önemlisi dünya tarihi bildiğimizden çok farklı bir yolda ilerler ve yeniden sil baştan yazılırdı. Belki de dünyanın en gelişmiş ülkesi Neandertal insanlarının kurmuş olduğu bir ülke olurdu. Hayal gücümüzü Neandertaller günümüzde de yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu diye çalıştırırsak daha aklımıza bin bir türlü düşünce gelecektir. Ama Neandertallerin soyu günümüzden binlerce yıl önce tükenmiş olduğu için gerçekte neler olurdu? Bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ve bilemeyeceğiz. İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda bilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.